Merhabalar, ben Damla Akduman Gorgeous Örgü kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda birlikte yazın ruhuna uygun, hatta daha ziyade belki plaj çantası olarak bile kullanabileceğiniz bir parça örüyoruz. Bu çantayı da biliyorsunuz sevgili bir hayal hobi Meryemciğimin halkalı çantasını çalışmıştım. Onu da çok severek kullanacağım ama artan iplerimi bu projede değerlendirmek istedim. Şöyle büyükçe ne olsun, hani böyle çok hantal, çok büyük değil de kendim daha ziyade böyle sahil kenarında da kullanabileceğim, belki şehir içinde de kullanabileceğim bir çanta olsun diyerek yola çıktım. Videoya kısa bir ara. Sizlere katıl butonundan söz etmek istiyorum. Katıl butonuna tıklayarak oradaki seçeneklerden birini kendinize göre değerlendirip bana destek olabilirsiniz. Bütün katıl destekçilerime kucak dolusu sevgiler, teşekkürler. Bunun için de benim yıllar önce çalışmış olduğum bir 19 motifli çanta vardı. Motifinde bunun bir tık değişiklik yaptım. İpler kalın olduğu için şimdi birazdan göstereceğim. Biraz motifi değiştirerek, çok da zaten motifin ne olduğu da aslında bakın belli olmuyor. Çantayı oluşturmaya başlayacağım. Yani bu çanta için yine 19 tane motife ihtiyacımız olacak. İplere gelecek olursak şu şekilde 3 kat sarılmış sevgili bir hayal hobi buna kadayıf ip diyor. Şuna sakallı bir ip, tabii ki yazlık bir ip, sakallı ama yazlık, bunun altını çizmek isterim. Bir tane böyle bir simli grup, yine içinde koton ip var. Bu üçünün kalınlığı da benim motifim için çok ideal oldu, çantam için, çanta motifim için diyeyim. Hiçbir şekilde astarda dikmeden çok rahatlıkla kullanabileceğimi düşünüyorum. Her bir motifimin ölçüsünü size birleştirme kenarı olmaksızın söylemem gerekirse 9,5-10 santim diyebilirim ve bu ipi, bu çantayı 4 milim tığ ile örüyorum. Ben 18 tane motifi ördüm. 19'uncuyu ise birlikte örelim istiyorum. Bunun için hemen sihirli halkamın içine çalışmaya başlıyorum. Parmağıma ipimi şu şekilde doladıktan sonra arasından tığımı çıkartıp ilmeğimi de çıkartıyorum. Bir kere şöyle kilitledikten sonra üstüne 2 zincir çekiyorum. Burada fake trabzan çalışmadım çünkü yaptığım hiçbir çalışma zaten ipin yapısı gereği kendisini göstermiyor. Yanına bir tane daha ikili trabzan örüp bu benim bir tane grubum olmuş olacak. Arada da 2 tane zincirim olacak diğer gruba geçmek için. Parmağımdan çıkartayım. 1 2 tığın üstüne ipimi aldım, halkayı küçülttüm. Bakın şimdi bir kere çıktım, tığı da tutuyorum ikili trabzanlarımı. İkincisi için de aynısını yapıyorum. Önce bir kere çıkıyorum, sonra tığımda topladığım 3 tane ilmeği birlikte örüyorum. Grubum 2 oldu. Arada 2 zincir. Tığın üstüne ipimi aldım, halkamın içine geldim. Şimdi yine bir kere çıktım. İkinciyi yine çıktım. Üçünü bir ördüm. 3 tane oldu grubum. Arada 2 zincir. Tekrardan aynı işlemi tekrarlıyorum. Bu 4. Arada hep dediğim gibi 2 zincir. 5.'yi yapalım. Altıncı ve son gruptan önce bir sıkıştırayım biraz daha. Şöyle iyicene sıkıştırıp kontrol ediyorum. 2 1 2 3 4 5 ve 6. Sonra bir tane zincir çekiyorum. Normalde 2 çekip bunun üstüne de gelebilirdim ama şimdi bir tane çekip tığın üstüne ipimi aldıktan sonra şu arkadaki ipi de yukarı doğru alıyorum. Burada ilk örmüş olduğum grubun tepesine batarken arkadaki ipi de tığın üstüne yerleştiriyorum. Şöyle parmağımdan gelen ipi çıkartıp tığımdaki 3 ilmeği birlikte örüyorum.
ve ortada da kalmış olduğum. Şimdi burada oluşan 2 zincirle oluşturduğum her bir boşluğun içine bu alttaki çalıştığım gruplardan 2'şer tane öreceğim. Arada 2 zincirle. Yani 1, 2, 3. Yanına bir tane ikili trabzan. Buranın diğer grubunu dönüşte örüp tamamlayacağım. Arada yine 2 zincirim var. Bakın bunu da üstünü örerek gizliyorum arkadan. Bir kere çıktım. İkinciyi de üçünü bir ördükten sonra arada 2 zincirim var ve aynı boşluğun içine bakın. Aynı gruptan bir tane daha çalışıyorum. Arada yine 2 zincir, hep 2 zincir. Diğer boşluğa geçtim. İlkini ördüm. 2 zincirimi çekip aynı boşluğun içine ikincisini örüyorum. Bu mantıkla da başladığım noktaya kadar ilerleyeceğim. Burada ilk örmüş olduğum grubun olduğu yere gelip diğer ikinciyi de örüyorum. Ve artık bir üst sıraya çıktığımda motifimizi kare yapmaya başlayacağız. Bunun için de bir zincir çekiyorum yine. Tığımın üstüne de ipimi alıp ilk örmüş olduğum grubun tepesine batarak ilmeğimi çıkartıyorum. Üçünü bir ördükten sonra ortaya geldim. Şimdi burada 1, 2, 3 ve 4 zincir çekerek başlıyorum. Ve köşe, bu benim ilk köşem olmuş olacak. Köşelerdeki trabzanlarımı bir dolayıp 3 kere de çıkacağım. 1, 2, 3 ve bunu 3 kere yapacağım. Diğer 3 kere de çıktığım trabzanlarımı dönüşte öreceğim bu köşeye. Arada da 2 zincirle, ama ortalarda zincirim yok. 2 tane 2 zincir çektiğim yere ikili trabzanlarımdan 3'er adet örüyor olacağım. Bakın şimdi bu ilki. Arada zincir çekmeksizin diğer boşluğa geldim. 1, 2, 3. 2 boşluğu yaptıktan sonra köşe oluşturacağım. Tığın üstüne ipimi aldım. Köşedeyim. 1, 2, 3 kere de çıktım. Bacakları örmeye başlıyorum. 3 adet. Arada 2 zincir. Ve yeniden aynı köşe boşluğunun içine 3 adet 3 kere de çıktığım trabzanlarımı örüyorum. Ve hemen 2 boşluğun içine ikili trabzanlarımdan 3'er tane örüyorum. Bir tane daha. Ve bir köşe daha oluşturuyoruz burada. Başladığım noktaya kadar da bu mantıkla ilerleyelim. Başladığım köşeye geldim. Diğer üçlü grubumu örüp üçlü trabzan, 3 kere de çıktığım diyeyim, çünkü bir dolayıp 3 kere de çıkıyorum. Motifleri artık birleştirmeye başlayacağız. Nasıl birleştireceğimi sıralamasını size göstereceğim. Bununla birlikte 19 motifimiz olmuş oluyor. Şimdi keselim. Aralarda gizleyerek de ipi güzelce yedirelim. Çantayı formunu vermeden evvel bu şekilde oluşturmaya başlıyoruz. Yani 5x3 şu kısım, sonra bu ikişer motifle de yanlardan birleştirip formunu vereceğiz. Yani ilk olarak çantamızı şu formda şu 4 tane motifi kenara alıp birleştirmeye başlayacağız. Yani ne yapıyorum? Bunu bunun yanına, bunu bunun yanına derken hop üste geçeceğim. Ya da uzunlamasına da gidebilirim. Hiç fark etmez. Nasıl isterseniz. Ben şimdi nasıl başlayacağımı, nasıl devam edeceğimi göstermek istiyorum size. Bunun için de ilk motifimi alıyorum.
Ve hemen ilmeğimi çıkartmıştım. İlk motifimin köşesine artık trabzanlarımın hepsi ikili. Köşesine geliyorum. İlk olarak 3 tane, şunu şöyle öne alayım. İkili trabzanımı örüyorum. Daha sonra her bir boşluğun içine, buradaki aralardaki boşluklara 3'er tane ikili trabzan örüyorum. Köşeye kadar bütün boşluklara 3 tane ikili trabzan örüp köşeye geldiğimde köşenin içine de yine önce bir tane ikili trabzandan oluşan grubumu örüyorum. Arada 2 zincir çekip yeniden aynı boşluğun içine 3 tane ikili trabzanımı örüyorum. Bu kenarın sonuna kadar da bu mantıkla devam edelim. Bu köşeye kadar geldim. 3 tane ikili trabzanımı ördüm. 2 de zinciri çektikten sonra sıradaki motifimi alıyorum ve onun yeni motifin köşesine tığımın üstüne ip aldıktan sonra 3 tane ikili trabzanımı örmeye başlıyorum. Tığdan çıkıp bu iki grubun arasındaki boşluğa batıyorum ve ilmeğimi çıkartıyorum. Burada bir zincir çektikten sonra sıradaki boşluğa geliyorum. 3 tane ikili trabzanımı o boşluğun içine örüyorum. Yine tığdan çıkıyorum. Yine karşısına denk gelen grupların arasındaki boşluğa batıp ilmeğimi çıkartıyorum. Bir zincir çekiyorum. Sıradaki boşluğu buluyorum. İpimden ötürü boşlukları bulmak biraz zor olabilir ama sonuç tam böyle yazlık bir moda olduğu için bence bu emeğe değer diye düşünüyorum. Tığdan çıktım. Hemen bir zincir çektim. Yine yeni boşluktayım. 3 tane ikili trabzanımı örüp yine tığdan çıkıyorum. Son arkadaki boşluktan çıkartacağım. Tığın üstüne ipimi alıp artık köşedeyim. Köşenin içine de 3 tane ikili trabzanımı örüyorum. Bu defa çıkmadan evvel tığdan bir zincir çekip çıkıyorum ve köşenin içinden ilmeği çıkartıyorum. Bir kere değil, 2 kere zincir çekiyorum köşede olduğum için. Ve tekrardan aynı köşenin içine 3 tane ikili trabzanımı örüyorum. Şimdi bir üçüncü motifi ekleyene kadar mantığım aynı. Göstermiş olduğum şekilde örerek buradaki boşlukları, köşeyi ve buradaki boşluklarla bu köşeye kadar devam edelim. 1, 2 motif eklenmiş oldu. Şimdi üçüncüyü alıyorum. Aynı bunu bunun üstüne eklediğim gibi bunu da bunun üstüne ekleyeceğim. Bunun için hemen yeni motifin köşesine 3 tane ikili trabzan örerek başlıyorum. Aynı işlemi tekrarlayalım. Üç motifimizi ekledim göstermiş olduğum şekilde. Bu son motifi ekledikten sonra bu kenarı ve bu kenarı buraya kadar ördüm. Şimdi buradaki geçişi nasıl yaptığımı göstermek istiyorum size. Bunun için hemen şuraya geliyorum. Bakın. Şu köşenin içine bir üçlü örülmüştü. Diğer üçlüyü örmek için geliyorum. Üç taneyi ördükten sonra
bir zincir çekiyorum. Daha sonra bu iki motifin arasında oluşan şu boşluğun içinden ilmeğimi kaydırarak aynı zamanda tığdaki ilmekten de çıkartıp bir zincir daha çekiyorum. Tığın üstüme ipimi alıp buradaki aynı burada yapmış olduğum bu üçlüyü burada da örüyorum. Daha sonra bu kenarların sonuna kadar bu mantık, ya buradaki geçişi şurada da uygulayacağım ve bu kenarın sonuna kadar gelip bir üste çıkıp diğer motifleri ekleyeceğiz. Buraya kadar ilerledim, köşeye geldim. Şimdi iki de zincirimi çektim. Artık bir üste motifleri eklemeye başlıyorum. Bunun için de yine aslında göstermiş olduğumun aynısını yapıyoruz. Yeni motifin köşesinin içine batıp 3 tane ikili trabzanımı örüyorum. Daha sonra tığdan çıkıp karşısındaki bakın boşluğu bulup batıyorum. Bu kısım göstermiş olduğumla aynı. Şuraya kadar geçişi nasıl yapacağımı göstereceğim yere kadar aynen devam edelim. Buraya kadar geldim. Bu köşenin içine 3 tane ikili trabzanımı örüp bir zinciri çektikten sonra bu iki motifin tam ortasını bulup batıyorum ve ilmeğimi arasından çıkarttıktan sonra bir zincir çekip köşeye geliyorum. Ve kenarın sonuna kadar aynı mantıkla devam edip dördüncü, yani bu 4 aslında toplamda 5. motifimiz ama şu 4 motifi kavradıktan sonra tüm motifleri rahatlıkla birleştirebildiğimiz için ona 4. motif diyorum. Bu motifi de bu kenara kadar ilerleyip 2 zinciri çektim ve artık bunu aldığımda ne yapıyorum? Yine aynı birebir birleştirmeye başlıyorum. Bu 4 motifin köşesinin denk geldiği yere kadar aynı mantıkla ilerleyelim. Oradaki geçişi nasıl yaptığımızı birlikte görelim. Buraya geldiğimde ise tam olarak 3 motifin birleştiği yerin ortasını bulup ilmeğimi arasından çıkartıp bir zincir çekiyorum. Tığın üstüne ipimi alıp buradaki köşenin içine geliyorum. Diğer üçlü grubumu örüyorum ikili trabzanlarla. Artık bu motifi eklerken iki kenarımız birleşiyor olacak birbiriyle. Alttaki kenarımız birleşti. Sıra şu kenar birleşti. Sıra bu iki kenarda. Bunun için de hemen birleştirmeye başlıyorum. İşte buraya kadar izleyip zaten hani mutlaka birleştirmeyi anlatmaya çalıştım, anlamışsınızdır diye umut ediyorum. Sizler kendi kullandığınız teknikler ile de birleştirebilirsiniz. Ben bu şekilde tercih ediyorum. Şimdi bu 15 tane motifi 4'ünü ayırmıştım biliyorsunuz. Karşılık bu şekilde göstermiş olduğum gibi birleştireyim. Daha sonra diğer 4 motifle de çantanın formunu verelim. 5 çarpı 3 15 tane motifimi birleştirdim şu şekilde. Şimdi şöyle önüme aldığımda uzun tarafı 60 santim, kısa tarafı ise 35 santim diyebilirim. Şimdi bunu katladığımızdaki tabii ki hani genişliği bu olmuş olmayacak. Çünkü yanları da motif yerleştireceğiz. Ne yapacağım şimdi? Tam ortadaki şu 3 motifin olduğu yerden katlıyorum. Bakın böyle katlayıp buradaki örmüş olduğumuz bu motifi buraya, bunu buraya, bunları da böyle ekleyeceğim. Ve alt formumuz, yani askısı olmadanki tarafımızı tamamlamış olacağız. Ben şimdi bir tarafını yapayım. Diğer tarafı da birlikte yapalım. Buradaki iki motifi bakın. Şöyle yerleştirerek bu iki motifi şu alana bir tarafını oluşturduk. Şimdi sırada diğer buradaki iki motifi yerleştirip o alanı oluşturmak var. Bunun için hemen ilmeğimi çıkartıyorum ve ilk motifimin kenarını örmeye başlıyorum. İlk motifimi alıp sadece bir kenarını
örerek başlıyorum birleştirmeye. Bir köşesine 3 tane ilmeği örüyorum. Kenarın sonuna kadar ilerleyelim. Buraya kadar. Bir motifimin buradan ilk üçlüsünü örerek başladım. Bir kenarı tamamladım. Bu köşeye geldiğimde de 3 tane ikili trabzanımı örüp bir zincir çekiyorum ve bakın şimdi burayı önüme alıyorum. Şu motifin burasından eklemeye başlayacağım. İlk motifimi bunun köşesine batıp ilmeğimi çıkartıyorum. Bir zincir çekip hemen bu köşenin içine 3 tane ikili trabzanımı örüyorum. Göstermiş olduğum teknikle bu motifin karşılıklı bu kenarını birleştirelim. Kenarı ekledim. Bakın şimdi burada bir tane motifin bu sonuna doğru yaklaştığımda ne yapacağım? Buradaki köşenin içine 3 tane ikili trabzanımı ördüm. Bir zincir çektim. Bu iki motifin birleştiği yere batıp ilmeğimi çıkartıyorum. Bir zincir çekip bu köşeye gelip diğer 3 tane ikili trabzanımı örüyorum. Şöyle göstereyim şimdi size. Bakın hangi aşamadayız. Geniş açıdan. Şu önümdeki iki motif yerleştireceğim yer. Biz buradayız. Şimdi bu kenar birleşti. Buraya kadar örüp geleyim. Kenarı tamamladım. Şimdi sıradakini aldım. Bakın. Bunu birleştim. Bunu ördüm. Bunu aldım. Üstüne eklemeye başlıyorum. Bunu da hemen üstüne aynı göstermiş olduğum birleştirme tekniğiyle yeni motifimin içine batıp 3 tane ikili trabzanımı örüyorum. Şuraya kadar ilerleyelim. Tam birleştikleri yere geldiğimde yine buranın ortasını bulup batalım ve ilmeğimizi oradan çıkartalım. Bir de zincir çektikten sonra köşenin ip katlı olunca tabi dikkat etmek gerekiyor. Köşenin içine gelip 3 tane ikili trabzanımı örüyorum. Şimdi ne tarafı birleştirdiğimizi göstermek isterim size. Şimdi buradayız. İkinci motifin bir kenarı birleşti. Bu kenarı bununla birleşecek. Bu bununla. Bu da bununla birleşecek. Sonra en son bunu birleştirip tamamlayacağız. Öyleyse karşılıklı bu kenarı da birleştirmeye başlayalım. Bu kenarda birleşti. Şimdi bakın tam olarak buradayız. Bu bununla birleşecek. Bu da bununla birleşecek. Bunun içinde hemen buradaki birleştikleri şu kısma batıyorum. İlmeğimi içinden çıkartacağım. Daha sonra o kenar birleşecek. Bu kısımla ilgili bir sıkıntı kalmadı diye düşünüyorum. Bakın buraya kadar da birleşmeye böylece devam edelim. Birleştirdiğim son kısma kadar ilerleyerek geldim. Buradaki köşenin içine 3 tane ikili trabzanımı ördükten sonra bir zincir çekiyorum ve karşıdaki motifin köşesinden ilmeğimi çıkartıp bir de zincir çekip burada ilk örmüş olduğum trabzanın tepesine gelip kaydırmayla batıyorum. Ve şimdi artık bundan sonra bakın birleştirmiş olduk motiflerimizi. Şöyle göstereyim. Şurası da orta kısmımız. Şöyle. Benim biraz ipim az kaldı. Bu arada gidip alıp devam eder ya da bu elimdekiyle mi bitiririm bilmiyorum ama normalde burayı biraz daha geniş örerdim ama sanırım az örüp tamamlayacağım. Siz burada benim gösterdiğim kısmı bir tık daha geniş örebilirsiniz. Eğer bu benim diğer ilk tarafım olsaydı burada ipimi kopartıp iki motif ekledikten sonra diğer iki tarafı ekleyecektim ama şimdi artık hiç ipimi koparmadan etrafını örmeye başlıyorum. Yarım trabzan ile öreceğim etrafını. Burada da ne yapacağım? Her bir trabzanın tepesine batıp tığımın üstüne ip alıyorum. Bir kere şimdi ilk içinde bulunduğum ilmeğin tamamlıyorum yarım trabzanını. Sonra çakma sık iğne de diyebiliriz bu arada. Her bir
trabzanımın üstüne örmeye başlıyorum. Burada iki motifin olduğu geçiş kısmına geldiğimizde ise bir tane bu motifin köşe boşluğuna batıyorum. Bir tane de buradaki motifin köşe boşluğuna batıp yine benim trabzanlarımın üstüne yarım trabzanlarımı örmeye devam ediyorum. İlk sırayı başladığım yere kadar devam edeceğim. Çakma sık iğneli ilk sıramın sonuna geldim. İlk sıra diyorum, zaten tek sıra halinde öreceğim ben. Ama size önerim burayı bir böyle 2-3 sıra örmeniz. Hatta biraz da ipinizin kalınlığına göre tabi. Eğer ince bir ipse zaten çok daha kalın, ama bu tarz kalın bir ipse şöyle en az bir 3 sırada kendini güzel gösteriyor. Ben maalesef burada bitireceğim ki modelin kurulumunu, askı kısmını gösterebileyim diye, ipimin yetmesi açısından. Bunun için de ilk yarım trabzanı yaptığım yerin tepesine gelip kaydırarak tamamlıyorum. Ve şimdi buraya ilmek belirleyici takacağım. Çünkü burası benim sık iğnemin artık ördüğüm yerin başlangıcı olacak ve kaybetmek istemiyorum. İp de biraz tabi zorlu bir ip olduğu için kaybedilebiliyor. Hemen dibine ilmek belirleyicimi takıyorum ve buradan itibaren şimdi nereye kadar? Askıları oluşturacağım yere kadar. Bunun için de şöyle planlıyorum askılarımı oluşturacağım yeri. Şu orta, yani şu 3 önde kalan 3 motifin sağdaki ve soldakini, şu ortadakini saymıyorum. Öndekileri, şu 2 motifi ortalayacağım. Kendime askı için askıyı oluşturacağım yeri belirleyeceğim. Hemen bunun için de 2 tane ilmek belirleyicimi alıyorum. Ve aynı yerden olması açısından şöyle yapıyorum. Bakın, kendime tam şu ortadaki kısmı belirliyorum. Oradan ilerleyerek gelip tam bulunduğu yere koyuyorum. Aynı şeyi şimdi buradan da yapacağım. Tam ortasından ilerleyerek geliyorum ve ortayı buldum. Buralara geldiğimde askılarımı çalışmaya başlayacağım. Tam karşısına da aynı şekilde ekliyorum. Bakın, yine bu ortasından geliyorum. Ve birazdan zincir çekerken sayımın eşit olması için not almayı ve aynı sayıyı çekmeyi de unutmamamız gerekiyor. Askıda bakın. Zaten şimdi bunu böyle karşılıklı koyduğumuzda da bakın, ikisi aynı yere denk geliyor. Şimdi sık iğnemi şuraya kadar, şuradaki orta yerdeki askı oluşturacağım yere taktığım kısımdaki yere kadar sık iğnelerimi örmeye başlıyorum. Her bir alttaki çakma sık iğnenin tepesine. Bu yere kadar gelip sık iğneyi ördükten sonra bakın, orada 60 tane zincir çektim. 60 tane zinciri çektikten sonra burada da ilmek belirleyiciyi taktığım yere battım ve yine bir sık iğne ördüm. Şimdi burada diğer zincir çekeceğim alana kadar da sık iğnelerimi örmeye devam ediyorum. Buraya geldim, bakın şimdi burada bunun olduğu yere de batıp hemen sık iğnemi örüyorum ve üstüne de 60 tane zincirimi çekmeye başlıyorum. Bu ikinci taraftaki askı için 1 2 3 4 60 tane zinciri çektim. Burada ayırdığım yere, askı için, bakın şurada sık iğneyi başladığım yer değil, askı için ayırdığım yere geliyorum ve hemen oraya bir sık iğne örüyorum. Daha sonra sık iğne ile devam ettiğim ilk sırayı tamamlayacağım. O da burada, bakın yeri belli. Oraya kadar ilerleyelim. Buraya geldiğimde ise artık sık iğnemizin ikinci sırasına başlamış olduk. Bunun için de yine alttaki sık iğnelerimin üstüne devam ediyorum örmeye. Çektiğim zincire kadar aynen devam ediyorum. Askıya kadar yaklaştım. Oraya geçişi birlikte örmek istedim sizinle. Şimdi
sık iğnelerimle devam ediyorum. Bakın askıya geldiğimde, her askıya geldiğimde buradaki ilk kısma geldiğimde şöyle yapacağım. Bakın şurayı bir kere örüp burada bir tane kaldığında çıkacağım, tutacağım ve zincirin üstündeki sık iğne ile birlikte öreceğim. Her seferinde ilkini ve bitirirken bir üste çıktığımda da aynısı olacak. Şimdi bakın burada da artık zincirlerimin içine sık iğnelerimi örmeye başlıyorum. Her bir zincirin içine bir sık iğne. Yani 60 tane sık iğne öreceğim. Sıranın sonuna kadar. Örerek ilerledim ve sonuna geldiğimde hemen son zincirin içinden ilmeğimi çıkartıyorum ve burada ilk batmam gereken sık iğnenin tepesine de batıp hepsini bir örüyorum. Dediğim gibi bakın biterken yine bir minik kesme işlemi yaptım. Şimdi yine sık iğnelerimin üstüne örerek diğer askının olduğu kısma ilerleyeceğim. Orada zaten bir kez daha birlikte görelim nasıl keserek başladığımızı. Zincire başlamadan evvel yine bakın son sık iğneye bir kere batıyorum ve ilk zincire batıp buradaki 3 tane ilmeği birlikte örüp şimdi zincirimin üstüne şöyle döndürüp sık iğnelerimi örmeye başlıyorum. Başladığım ilk sık iğneyi başladığım noktaya kadar da bu şekilde ilerleyeceğim. Her bir zincirimin üstüne bir tane sık iğne. Bu sıranın sonuna geldiğimde gene bakın şimdi hemen birlikte çıkalım istedim. Buradaki şu askıya gelmeden evvelki son sık iğnemi zincirin üstündekine batıp şöyle birlikte örüp şu geçişleri hep yumuşatıyorum. Artık bundan sonra aslında hiç farklı bir şey yapmayacağız. Dilediğimiz kadar askı, dilediğimiz genişliğe erişene kadar bu sık iğnelerle örmeye devam edelim. İstediğimiz kalınlığa kadar. Ben de dönüşte size kaç sıra ördüğümü, kaç santim olduğunu, bütün ölçüleri finalde bırakmış olayım. Yine en sevdiğimiz kısım finale geldik. 450 gram iple tamamladım. Evet, ben askısını ancak 2 sıra örebildim. Çünkü elimdeki ipim bittiği için bu kadar da kaldı. Ama bu da benim için yeterli. Ama siz tabii ki eğer aynı iple ve ya da farklı bir iple de örecek olsanız ilk bunun böyle nasıl anlatayım size? Şöyle 2 sıra daha fazlasını örmeniz daha güzel gösterecektir çantayı. Çantamın eni 46,5 santim. Boyu ise şöyle göstereyim hemen 30 santim diyebilirim. Kullanışlı bir çanta oldu. Böyle plaj için daha farklı, daha büyük bu bohem çantaları örmek isterseniz şayet motiflerinizi bir sıra fazla örmeniz yeterli olacaktır. Bunu da belirtmek isterim. Bilhayal Hobi'ye ipleri için bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. Buraya kadar izleyen herkese çok teşekkür edeceğim. Beğendinizse bir kalbi bırakmayı unutmayınız efendim. Sıradaki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar.